Breaking Bad serisi neden bu kadar efsane bir seri? Herkes neden onu bu kadar gönlüne taht yapmış ve sevmiş diye düşünüyorsanız eminim size bunun cevabını vermeye geldim. İlk olarak Walter White isminde bir lise öğretmenini görüyoruz. Kendisi orta yaşlı bir beyaz Amerikalı ve hayatının büyük bir ölçeğini bu okulda çalışarak geçirmiş. Ve kendisi o kadar borçlarla ve büyük masraflarla uğraşmak zorunda kalıyor ki en son yan gelir olarak araba yıkamacıda kendi öğrencilerinin yeri geldi hiç tanımadığı insanların arabalarını yıkıyor. Tabi ardından bayağı bir zaman sonra kendisi Jesse Pinkman isminde eski bir öğrencisiyle karşılaşıyor ve görüyor ki bu eski öğrencisi uyuşturucu satıyor. Ardından dostumuz Walter kendi kanserini öğreniyor ve öğrendikten sonra bu kanserini onda daha önce hiç sormamış olduğu bir soruya yönlendiriyor. Ne sorusu diye sorduğunuza eminim. Ben öleceğim. Bu zamana kadar ne yaptım? Bu zamandan sonra neler yapabilirim diye. Ardından arayışlar içerisindeyken şunu düşünüyor. Daha doğum yapmamış karım, engelli oğlum için benim arkada bir şeyler bırakmam lazım diyor ve en büyük mirasında maddiyat olacağını düşünüyor ki en büyük çektiği zorluğun maddiyattan olduğunu görünce ardından kendi öğrencisi olan Jesse Pinkman'la bir anlaşma yapıyor ve bu anlaşma sonucunda Matt isminde kristallize olan ve çok yüksek paralara satılabilecek uyuşturucu yapıyorlar ve bunların ikisinin de ortak noktası ikisinin de hayatlarının bir döneminde çok büyük maddiyata sıkışmış ve hayatlarının bu döneminde tamamen ve neredeyse sistemin en dibinde olmaları. Yani Walter yolun sonunda olan ve bir an önce para kazanması gereken ve kazandığı parayı da ailesine bırakması gereken bir insanken Jesse de daha yolun başında olan, cebinde 3 kuruş parası olmayan ve ailesinin evinden ayrılıp hiç tanımadığı bazen insanların evinde kalan ve hayatında uzun bir yolculuğa daha yeni başlayacak olan biri. Ve bu iki dostumuz yolları bir araya geldikten sonra beraber maceralara girişiyorlar ve bu giriştikleri maceralardan sonra kendilerine bir takım düşmanlar ediniyorlar. Yeri geliyor şanslarıyla, yeri geliyor zekalarıyla ve yeri geliyor bazen bazılarının yardımıyla çok daha büyük düşmanları alt ediyorlar. Ama ve lakin bu süreçte dostumuz Walter tabii ki de kendi kimliğini hiçbir şekilde bozmamak için ve kayınbiraderi olan polis dostumuzun onun yakalamaması için kendine bir lakap buluyor. Lakabı Heisenberg. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Bulduğu Heisenberg ismi yavaş yavaş bütün her yere nam gibi yayılırken ve bütün her yeri sarmışken sonradan sezonlar arasında Walter ve Heisenberg arasında nasıl da kaldığını görüyoruz. Yani bir yanı Walter White, yani kendi ailesini seven, sakat oğlunu seven, küçük kızını seven ve karısının yanında olan ve bu hastalığını yenmeye çalışan garip lise öğretmeniyken diğer yanı ise suçla mücadele eden, herkesten nefret eden ve bütün düşmanlarını ezici zekası ile tamamen alt eden bir suç baronu ve her bir sezon, her bir bölüm biraz daha Walter'ın nasıl da Heisenberg'e dönüştüğünü görüyoruz. Yani her bir bölüm, her bir sezon nasıl da önceden yaratmış olduğu bu Heisenberg denilen kabuğun yavaş yavaş dolduğunu ve Walter denilen kişinin yavaş yavaş öldüğünü görüyoruz. Hatta spoiler olabilir, bunun için de sizden özür diliyorum. Bir bölümde Walter White yavaş yavaş hastalığının artık gerilediğini görünce, artık ölmeyeceğini de anlayınca karısı ona soruyor neden bunları yapıyorsun diye. O da o muhteşem cevabı Decided to stop going into work. A business big enough that it could be listed on the NASDAQ goes belly up. Talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skyler. I am the danger. ediyor ve orada Breaking Bad'in bizim için ne kadar efsane olduğunu, ne kadar muhteşem olduğunu, dizinin her bir sahnesinin aslında bizim içimizden bir parça olduğunu ve bizim için ne kadar güzel olduğunu anlıyor. Ve şu da bir gerçek ki Walter gibi hayatının son dönemlerine gelmiş pek çok insanın hayattan soğuduğunu, bazılarının ölümü beklemediğini, ölüme gittiğini, bazılarının ise hayatının o dönemlerini tamamen sessiz ve sükunetli, hatta ve bazen sefalet
hayret içinde geçirdiğini görüyoruz. Ki Jesse gibi pek çok gencin de hayata ve yaşama tutunamamasını, sisteme alışamamasını ve bu sistemden ötürü artık hiçbir yere varamadıktan sonra kendi hayatlarına bazen son vermelerini veya bazen uyuşturucu nedeniyle tamamen ölmelerini anlatan bu muhteşem yapım tamamen hayatın içerisinde ve tamamen bizim içerimizde olan bir yapım. Ki bunu şöyle bir kendi yaşadığım bir olayı anlatayım size dostlarım. Ben bu diziye bu kadar bağlandım ki alt metni, geri geldiği zaman hikayesi ve yeri geldiği zaman hissiyatları ile birlikte o kadar içime işlenmiş bir dizi ki hepimizin yaşadığı deprem felaketini hepiniz bilirsiniz 6 Şubat günü. O 6 Şubat gününde dostlarım deprem olduğu zaman herkes dört bir tarafa kaçarken ben diziyi bırakıp kaçamadım. Yani iki seçeneğim vardı. Eğer bir seçenekte dışarıya kaçacak ve kendi hayatımı kurtaracaktım ev sallanırken sabahın 4.30'unda ya da Walter White'ın doğum yapacak karısına mı gideceğini ya da uyuşturucu satmaya gideceğini mi görecek. Sonra o karar esnasında kendi kendime derin bir düşünceye daldım ve ölmenin her zaman olabileceğini ama eğer ölürsem bu diziyi bitiremeyeceğimi düşündüm ve ne olursa olsun bu bölümü bitirmeden gitmemeye karar verdim ve herkes bütün binadan kaçarken ben 40 dakika sonra diziyi bitirmiş, daha doğrusu o sezonu bitirmiş bir şekilde çıktım. Yani bazen bazı yapımlara sadece yapım demek yetmez. Özellikle Breaking Bad gibi başyapıt diyebileceğimiz hatta derslerde, hatta okullarda ve hatta hayatın pek çok yerinde işleyebileceğimiz, öğrenebileceğimiz efsane bir yapım olduğunu düşünüyorum dostlarım. O yüzden ben neden efsane olduğu ile ilgili kendi düşüncelerimi az çok anlattım. Siz bu yapımı neden sevdiğinizi veya çok nadir neden sevmediğinizle ilgili düşünceleriniz ve yorumlarınızı lütfen aşağıya yazmaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Bir sonraki gün ve bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.